Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Şifa enerjisini artırabilmek adına his yüklemesi yapıyorum. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz kendinizi affetmenin mümkün olduğunu ve buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde karga metaforu olarak geliyor. Kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsin peşinden koşan, hakikatten uzak olan dede. Şimdi bununla beraber tutku, ihtiras, kıskançlık ve içgüdü kartı geldi. İçgüdü kartı da açılan savaşa karşılık vermek, savunmaya geçmek, kendini koruma içgüdüsü dedi. Şimdi bugünün enerjisine baktığımızda ciddi şekilde değersizlik duygusu olan biri olarak geliyor aklınızdaki kişi. Burada kameraya dokundum sanırım, kusura bakmayın. Şimdi burada ciddi bir kıskançlık enerjisi içerisinde. Kendi kötü huylarının farkına varamayan, kendi karanlık taraflarının farkına varamayan bir aklınızdaki kişi var. Ciddi bir kıskançlık enerjisi var ve tutku, ihtiras çok yüksek olarak geliyor bugünün enerjisinde. Şöyle söyleyebilirim. Şu an kendini ciddi şekilde tehdit altında düşünen, gören bir aklınızdaki kişi var. Şimdi burada tutku besledi, aşk besledi, kişilerle ilgili üçüncü kişilerin olma durumu düşünüyor olabilir. Ya da istediği şeyi yaşayamamaktan kaynaklı ciddi bir kıskançlık içerisinde olabilir. Genel olarak baktığımızda bugünün enerjisinde daha çok böyle değersizlik duygusunun onu ciddi şekilde sardığı ve bu değersizlik duygusunu da tetikleyen durumunda tutku, ihtiras ve kıskançlık durumlarından ve bu durumları ortaya çıkaran şeylerden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde şu an aslında ciddi bir tehdit altında olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yani onu düşmanlık besleyen, sıkıntılı durumlar yaratan kişiler olduğunu düşünüyor. Şimdi ay kartı da geldi. Bilinçaltındaki korkuların üst düzey olduğu bir sürecin içerisinde bugün. Dağ kartıyla beraber şimdi hayatında çok ciddi şekilde aşması gereken engeller olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Kupaların prensi olarak geliyor. Aslında böyle daha şefkatli ve barışçıl bir durumun içerisinde olmak istiyor. Daha böyle sevgiyi hissettiği, aşkı hissettiği bir durumun içerisinde olmak istiyor ama böyle bir durumu yaratamıyor ya da yaşanılan şeyler bu durumu engelliyor diyebilirim. Aklınızdaki kişinin sevdiği kişiyle ilgili ya da kalbindeki kişiyle ilgili aldığı bir haber olabilir. Bu kişiye karşı üçüncü bir kişinin yaklaştığını ya da üçüncü bir kişiye şans verdiğini öğrenmiş ya da düşünüyor olabilir. İlla böyle bir durum olmayabilir ama yani mesela ne diyelim, arkadaş ortamında bir kişiyi sevmiyordur. Onun farklı duyguları olduğunu düşünüyordur. Buradaki yaşadığı bazı şeylerde bu korkularını ve tedirginliğini arttırmış diyebilirim. Ciddi şekilde o değersizlik duygusunu besleyen bir durumun içerisinde. Neden bunları yaşıyor dediğimizde Kılıç Prensi ile daha çok partnerle ilgili sıkıntılı durumlar olduğunu düşünüyor. Yakın geçmişte tartışma, huzursuzluk, hatta böyle ağır bazı eleştirilerin olduğu bir süreçten geçirmiş olabilir bu konuyla ilgili. Bazı ikilemler var ve bu ikilemlerin aslında bitmesini istediği bir süreç olmuş. Bununla ilgili ciddi bir çözüm arayışı içerisine girmiş aslında aklınızdaki kişi ama burayı çok da çözememiş diyebilirim. Üstü kapatılmış bir durum var diyebiliriz. Bir kart alalım buraya. Ne oldu? Evet, tekrardan kaybetme korkusunu, değersizlik, sevgisizlik durumunu hissettiği bir durumun içerisinden geçmiş aklınızdaki kişi. Sevgiden yoksun, değersiz hissettiği bir durum ortaya çıkmış. Bu bazılarınız için şöyle olabilir, seçim yapmasını istediği bir süreçten geçirmiş olabilir. Yani arkadaşların ya da ben, işte ailen ya da ben.
Ya da farklı durum, yani üçüncü kişi durumu, her neyse bir seçim yapılması istenmiş olabilir ama karşı taraftan beklediği cevabı alamayan bir aklınızdaki kişi var gibi görünüyor. Şimdi bu durum onun hayatına neler getirecek yakın gelecekte dediğimizde, Kılıçların Sultanı, acı çekmek ve mektup. Şimdi buradaki soğuk enerji devam edecek. Çünkü aslında her ne olursa olsun buradaki asıl sorun aklınızdaki kişinin değersizlik duygusu. Değersizlik duygusunu, kendi iç dünyasındaki bu karanlık tarafı, bilinçaltındaki bu korkuyu yenmediği sürece bazı şeyler düzeliyor gibi olabilir ama düzelse de tekrar bir yerden yine patlak verecektir. Kılıçların Sultanı ile beraber bu korku durumu aklınızdaki kişinin daha çok böyle negatif davranışlarına sebep olacak diyebilirim. Karga metaforunda da bu var aslında. Yani burada çok da kendi yanlışlarının farkında olmayan bir aklınızdaki kişi var. Bunun farkına varması gerekiyor. Ama o daha çok karşı tarafı ya da başkalarını suçlayan enerjilerde. Bu ona ama birazcık canının yanacağı bir süreç getirecek. Çünkü karşısındaki kişi daha çok kendi inisiyatifini kullanarak, kendi özgürlüğünü yok saydırmayarak, yani dedik diyerek daha çok ya senin yaptığın bu şey tamam, ben seni seviyorum ya da sana değer veriyorum ama senin bu yaptığın şey benim özgürlüğümü engellemek ya da beni ciddi şekilde sıkıntılı bir duruma düşürmek olarak gören bir kişi olacak karşısında. Bu durum onun ciddi şekilde canını yakacak ve bu konuyla ilgili ciddi şekilde toparlayabilmek adına iletişime geçmesi de içerisinde olacak. Ortak mesaj alalım bunu. Bu durum sizin hayatınızda neler getirir dediğimizde. Aşıklar kartı geldi. Kupa dokuzlusu. Adalet. Dinarların yedilisi. Düşen kartta kupa sakızlısı. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Çok ses geliyor olabilir. Farklı sesler geliyor olabilir. Çünkü burada ciddi bir yağmur var. O yüzden kusura bakmayın ses geliyorsa. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bu durum sizin hayatınızda ne yaratacak? Kupa dokuzlusu aslında evet dilek kartıdır ama birazcık böyle eylemsizlikten bahseder. Sakin kalmaktan, harekete geçmemekten, istiyorum ve bekliyorum denilen bir enerjidir. Evet, dileklerin aktarılması vardır ama dileklerin gerçekleşmesi vardır ama birazcık böyle bekleme enerjisi vardır. Bu durum sizin hayatınızda ne getirecek? Hayatınıza ne getirecek dediğimizde, burada istekleriniz, arzularınızla ilgili, aşkla ilgili, sevgiyle ilgili, o yoğun duyguda hissettiğiniz kişiyle ilgili adaleti beklediğiniz bir süreç olacak. Yani siz diyorsunuz ki tamam, bunlar yaşandı, ben adaletin yerine gelmesini bekliyorum. İlahi adalet bir şekilde işleyecek dediğiniz bir süreç oluşturacak sizin için. Burada çok yıpranacak olabilirsiniz. Çok sıkıntılı bir sürece sokacak olabilir sizi bu konularla ilgili. Biraz yavaş ilerlese de dinarların yedisi, çünkü biraz ağır enerjilerden bahseder. Verdiğin emeklerin karşılığını çok alamamaktan bahseder. Yavaş almaktan bahseder ya da öyle söyleyeyim. Bu noktada daha çok karşılığını alabilmek için, isteklerinizin gerçekleşmesi için arkanızı dönüp giden enerjilerde olacaksınız. Bu tam bir terk ediş ya da uzaklaşma gibi değil ama bunu yapmak zorunda olduğunuzu düşündüğünüz bir süreç oluşacak. Çünkü bunu yapmazsanız eğer hiçbir şekilde mutlu olamayacağınızı fark ettiğiniz bir durum ortaya çıkacak. Şimdi güncel enerjiler bu şekildeydi. Siz bugün hayatınızda neler yaşayabilirsiniz? Neye dikkat etmelisiniz? Bunu soralım hemen. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Bugün sizin için hangi enerjiler aktif oluyor? Nelere dikkat etmelisiniz? Bugünkü his yüklememizde kendinizi affetmenin mümkün olduğunu ve buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz de yorumlara evet yazarak enerjiyi mühürleyebilirsiniz. Ortak kartlarımızı da hemen alalım. Herkesin bakış açısı önemlidir. Hayatı başkalarının görüşlerinden anlamayı öğrenin dedi. Günün olumlaması da ruhumun ve irademin gücünün farkındayım. Yolumda kolayca huzurla ilerliyorum dedi. Herkesin bakış açısı önemlidir kartında. Şunu söyleyeceğim. Sürekli söylüyorum videolarda. Kimseyi yargılamamaya, öncelikle kendiniz olmak üzere etrafınızda kimseyi yargılamamaya, yaşadığınız ya da tanık olduğunuz şeylere sadece gözlemci olmaya
çabalamanız gerekiyor. Çünkü yargılayıcı olduğumuzda kendi tecrübelerimizle, kendi sınavlarımızla, hayatta kendi yaşadığımız olumlu ya da olumsuz durumlarla bir bakış açısı geliştiriyoruz ve bu şekilde değerlendiriyoruz ama karşımızdaki kişinin sınavları nedir? Hayatta hangi sıkıntılardan ya da mutluluklardan geçmiştir? Neler yaşamıştır? Bunları bilemiyoruz. O yüzden yargıladığınız her şeyi yaşarsınız. Bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden yargılamadan sadece gözlemci olmaya, benim burada görmem gereken ne demeye önem vermemiz gerekiyor. Çünkü doğru ya da yanlış, haklı ya da haksız. Yani böyle bir net tavırda olmak doğru olmayabilir. Çünkü bu hayatta gri renkler de vardır. Siyah ve beyazdan oluşmuyor bu hayat. Ve siz bu konuda diretirseniz eğer hayır öyle değil şöyle dediğiniz noktada sistem size tamam sen bunu böyle söylüyorsun ben sana bir göstereyim diyerek karşınıza bazı olaylar çıkarabiliyor. Bunu şey gibi düşünmeyin. Bak cezalandırılıyorum gibi değil. Öğretiyor sistem. Hayat böyle değil diyor aslında. Baktığınızda, uzaktan baktığınızda kişilerin nefret, öfkeyle dolu olduğunu ya da kötü bir insan olduğunu değerlendiriyor olabilirsiniz ama o kişinin aslında yani herkes için söyleyemeyiz belki ama o kadar sıkıntılı bir süreçten geçmiştir ki bilinçaltında o kadar değersizlik, sevgisizlik vardır ki kendini koruma şeklidir. Örneğin sert davranmak, öfkeli davranmak. Mesela öfkeli insanların çoğu kendini koruma mekanizmasıdır. Kendilerine kolay kolay yaklaşılmaması. Çünkü yaklaşılırsa eğer zarar göreceklerini düşünürler. O yüzden bu noktada her şeyi kendi tecrübelerimize göre yorumlarsak orada çok ciddi yanılgılara düşebiliriz. Sistem bize bunu gösterir zaten. Dedim hemen devam ediyorum. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Kupaların beşlisi geldi. Kadehlerin beşlisi. Kalpte tezatlık savaş gibidir der. Ve fareler kartıyla beraber. Şimdi kupa beşlisi ümit edilen bir ilişkide hayal kırıklığı yaşamaktan bahseder. Şimdi bu noktada şunu söyleyeceğim. Bugünün enerjisinde daha çok böyle kendinizi melankolik bir enerjide hissedebilirsiniz. Hayallerinizin yıkıldığı, yanlışlar yaptığınız, ya ben öyle düşünmemiştim dediğiniz bazı durumlar olabilir. Bu durumları özellikle böyle bir değerlendirmeyi çevrenizdeki bazı insanların getirdiği haberlere göre yapıyorsanız eğer burada biraz dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü fareler kartı böyle içini kemiren durumlardan ve bazı sıkıntılı kişilerden bahseder. Çevredeki olumsuz enerjilerden bahseder. Buraya dikkat etmenizde fayda var. Bunun yanı sıra şöyle söyleyebilirim. Çok ümit ettiğiniz bu ilişki içerisinde anlaşmazlıklar, çatışmalar ya da sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Sadece görmeniz gereken ne? Buna odaklanmanızda fayda var. Ama özellikle çevrenizden gelen haberlere göre hayal kırıklığı yaşıyorsanız, ya bak işte böyleymiş diyerek bazı kişilere bazı net tanımlamalar yapıyorsanız burada biraz yanılabilirsiniz. Bu duruma dikkat edin lütfen. İkiyi seçen arkadaşlarım. Labirent ve dinarları nasıl geldi? Hakikat iç varlığınızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır. Şimdi tılsım aslında artık sistemin size uzattığı bir fırsat vardır aslında. Mutluluğa giden uzun vadeli güzel başlangıçlardan, fırsatlardan bahseder. Bugün özellikle iş hayatınızla ilgili de olabilir. Bu iş, para hayatı, eğitim hayatı ile ilgili de olabilir. Kendinizi böyle karmaşa içerisinde nasıl adım atacağınızı bilemiyorsanız, ne yapmanız gerektiğine karar veremiyorsanız eğer sistem tarafından bazı mesajlar, fırsatlar size sunulacak olabilir. Daha böyle nasıl söyleyeyim? Gelen fırsatları görmeye odaklı olun. Fırsatları kaçırmamaya çalışın. Bunun yanı sıra ilişkilerle ilgili de çıkmazda olduğunuz, kafanıza takılan bazı şeylerle ilgili küçük küçük mesajlar size iletilecek olabilir. Yeni başlangıç için çok ciddi bir enerji hissedeceksiniz içinizde. Bu güzel bir şey. Buradan adım atmaktan korkmamanız gerekiyor. Özellikle sıkıntılı durumların içerisinden çıkmak için bazı çözümleriniz varsa ama bu çözümleri yapmakla ilgili, adım atmakla ilgili korkuyorsanız burada korkmamanız gerektiği, eyleme geçmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Üçü seçen arkadaşlarım, affetmek ve değneklerin iç oğlanı geldi. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir.
Değnek Prensi. Değnek Prensi yeni başlangıçlardan, güzel haberlerden bahseder. Bakış açısını değiştirmekten bahseder. Burada hayatınızdaki bazı kişilere haksızlık yaptığınızın farkına vardığınız bir gün olabilir. Bu kişilerle ilgili bir haber alabilirsiniz. Aslında biraz önce söylediğim konu gibi. Yani birini yargılamışsınızdır, biriyle ilgili bir yorum yapmışsınızdır ama sonradan bir şey duyup ya bak işte öyle de değilmiş dediğiniz bir durum ortaya çıkabilir. Bugün aslında çok farklı, daha önceki düşüncenizden farklı bir düşünce yapısına doğru geçeceğiniz ve burada bazı kişilere karşı haksızlık yaptığınızı düşüneceğiniz bir süreç olabilir. Burada bir haber alma durumunuz, konuşamadım. Özellikle 2 ve 3'ü seçen arkadaşlarım bugün sizde bir iletişim, bir haberleşme gibi durum olabilir. Alacağınız haberler farklı bir bakış açısı getirebilir hayatınıza. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.